Selamünaleyküm sevgili dostlar. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün sizinle tavuk but yapacağız. Yalnız butları tandır yapacağız arkadaşlar. Evvela bir tanesini temizleyelim. Şu fazlalık yağlarını atacağız. Kalçasını, şu totosunu ayıracağız. Gene fazla olan derisini de çıkartmamız gerekiyor. Böyle atacağız. Sade bir et yapmaya çalışacağız. Sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Bunu tütsüleyeceğiz. Yani geçenlerde yaptığım füme etteki gibi tütsü yapacağız. Şimdi bu kenarda olsun. Bir tane daha hazırlayayım. Yani en azından size gösterebileceğim 2 tane etim olsun. Şunu da buradan böyle indirdiğinizde gidecek. Bunları da kedilere, köpeklere atabilirsiniz arkadaşlar. Direkt çöpe sallamayın. Evet. Şimdi bu burada dursun. Şöyle bir tane kase alıyoruz arkadaşlar. Hemen içine kafi miktarda sıvı yağı. Bakın zeytinyağı değil. Zeytinyağı koku verir, tad verir. Sıvı yağ vermez. Sonra domates rendesi. Rendelenmiş domates. Tukaşın var. Alabilirsiniz böyle. Biraz atıyoruz. Fazla yapabilirsiniz. Zarar değil. Çünkü mangalda pişerken bunu sos olarak da üstüne süreceğiz. Limon, biraz tuz, evet. Sonra istediğiniz baharatları koyabilirsiniz içine. Kekik vesaire ve karıştırıyoruz. Şırıngamızı alıyoruz ve içine çekiyoruz. Tavuğumuza botoks işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Her yerine değil. Sadece derinin altına, şu anlık derinin altına gelecek şekilde ayarlayacağız. Bakın. Evet. Şöyle de kapatacağız arkadaşlar. Bakın hiçbir yerinden çıkmadı. Sonra geliyoruz. Gene keza burasına da öyle. Şöyle biraz sağ sol. Ve basın gitsin. Birazcık şöyle yayılsın. Direbilirsiniz. Piştiğinde çok güzel bir görüntü olacak. Gene devam ediyoruz çekmeye. Böyle dolduruyoruz. İleri doğru ittirdik. Evet, bir tanesi hazır. Şimdi diğerini de yapalım. Şöyle bir taraftan soktuğumuzda ileri doğru bastırın ve şişsin. Deriyi şöyle kaldırın. Derinin altına enjekte edin gitsin. Bakın. Keza bu tarafından da öyle. Doldurun gitsin. Evet. Aynen böyle. Şimdi ben diğer tavuklarımı da yapayım. Ondan sonra pişim aşamasında görüşürüz arkadaşlar. Sos basit. Enjekte etme olayı da basit. Hepsi bittikten sonra mangalda buluşmak üzere. Bir yere ayrılmayın. Geldik tavuklarımızı, butlarımızı pişirmeye. Şimdi her zaman bir tane koyuyordum. Bu sefer 2 tane koydum. Ve içine de su koyun. Arkadaşlar suyu neden koyduğumuza gelince, yani bir nem versin falan diye, tabii ki de bir nem verdiği var. Bir nem veriyor ete falan ama daha çok yağın bunun içine damlayıp duman etmemesi için, o duman yanan bir duman, kötü bir duman. O dumanın gelmesini istemiyoruz. O yüzden de bu suyu koyuyoruz. Şimdi geldik tavuklarımızı koymaya. Smoker yapacağız gene. Tavukları bu şekil diziyoruz. Aynen bu şekil. Bir tane daha sığdırırsak 10 numara olacak.
Evet. Oldu, sıkıntı yok. Zaten arada bir bakıp çevireceğiz bunları. Böyle boş beleş bırakmayacağız yani. O böyle durmayacak. Evet arkadaşlar. Şu anda işlemimiz hazır. Tek eksiğimiz odunumuz. Onu da buraya koyduk. Ve artık tamamen hazırız. Kapatalım. Evet arkadaşlar. Tam 1 saat geçti. Maşallah maşallah. Ve 1 saatin sonucu tavuklarımızın hali. Yani bunlar islendi güzelce. Yalnız tabi bizim odun da kömür haline geldi. Odunumuzun son hali bu. Bakın kömür oldu. Yavaş yavaş için yanmaktan kömür haline geçti. Şimdi bu aşamada şu tavuklarımızın birkaçının yerini değiştirelim. Şu mesela arkadakini öne getirelim. Şu öndekini de arkaya götürelim. Bunları falan böyle yer değiştireceğiz. Çünkü birinin fazla birinin az pişmesini istemiyoruz. O sebepten böyle bir şey yapacağız. Böyle koyalım. Vatandaş da böyle gelsin. Evet. Şimdi geldik soslama olayına. Böyle sosuyla falan güzelce ne pişsin. Bakın. Arkadaşlar sos çok basit. Rendelenmiş domates, baharatlar, kekik vesaire, biber, canınız ne isterse ve sıvı yağ. Bu kadar basit. Şimdi neden bu sosu kullanıyorum? Daha öncesinde barbekü sosu kullanmıştın Recep. Şimdi neden bunu kullanıyorsun diyenler olabilir. Arkadaşlar barbekü sosunun içinde şeker var. Ve o şeker de benim bayağı bir tansiyonumu bilmem nemi çıkartıyor. Başım dönüyor, halsizleşiyorum. Şeker var galiba. Böyle yan etkiler yapıyor. Ben de o sebepten kullanmıyorum. Böyle doğal bir sos yaptım kendime. En azından içinde şeker yok. Ne olduğunu da kendim biliyorum. Evet, gayet güzel de oldu. Harika. Şimdi bir saat sonra tekrardan bakacağız. Böyle güzelce kızarsınlar. Gene soslayacağız. Gene çevireceğiz. Gene bakacağız vesaire vesaire derken devam edecek bu şekil. Bitmeyecek. 1 saat sonra gene görüşürüz. Şu anda tam 2 saat oldu. 2 saattir tavuklarımız cızbız pişiyor. Şimdi gene bir çevirme işlemi yapalım. Şu bunun üstüne gelsin. Bu buraya gelsin. Yer değiştire bu güzellikleri pişireceğiz. Kurutmayacağız. Sulu harika bir şekilde yiyeceğiz. Evet. Şimdi gene bir soslayalım. Bu sos olayı önemli. Güzel bir lezzet ve aroma ve renk katıyor. Yaparsanız sizin menfaatinize, yapmazsanız da sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bu 2. saat oldu dedik. Bunların hep üst taraflarını pişirdik. Bir yarım saat 45 dakika sonra öbür taraflarını da koyacağız. Biraz da o tarafları soslanıp nasiplenecek. Bu arada bir de iç sıcaklıklarına bakalım ne kadar olmuşlar. Eğer 70 dereceyi geçtiyse zaten pişmişler demektir. Bir bakalım şimdi. Şuna bir bakalım mesela. ...60... ...66... ...70... ...72... ...şöyle yapalım. Keza bu da 72... ...73 derece... ...şuna bakalım...
Bu da 75 derece. Yani tavuklar pişti. Güzelce pişti hem de. Bakıyoruz. Bu da aynı galiba. Bu da 74. 75 derece. Buna da bakalım. Bu 77 derece falan. Yani bu demek oluyor ki tavuklarımız pişmiş. 80 derece yakın. Evet arkadaşlar. Demektir ki tavukların diğer taraflarını beklemeye gerek yok. Hemen bu tarafını çevireceğiz ve soslayacağız. Hop, güzelce bir kazaya mahal vermeden. Bunların buralarını da soslayalım bir güzelce. Dediğim gibi bu sos barbekü sosundan daha güzel. Yani güzelliği şundan dolayı içinde ekstra bir katkı malzemesi yok. Kendimiz, yani bu rende olayını kendiniz de yapabilirsiniz evinizde. Domates rendelemekte pek bir sıkıntı yok. Çok basit bir işlem aslında. Gayet güzel ve lezzetli bir şekilde kendiniz de başarabilirsiniz onu. Yapamayacak bir şey yok. Şimdi bunları da böyle güzelce sosladık. Şöyle bir yarım saat 45 dakika daha piştikten sonra malzemelerimiz hazır ve nazırdır. Şu anda tam 2 saat 45 dakika geçti. Saat 2'de başladık. Şu anda 5'e çeyrek var. 85 derece iç sıcaklığı var bir tanesinin. Diğeri keza gene 82'ye. 80. Yani 80'e falan 75'in üstünde bize kafidir. Buna bakıyoruz. 69. Buna bakıyoruz. Şöyle. 77. 75. Bu 74, 73 falan. Bir de şuna bakalım. Bu da 70'in üstünde, 73 falan. Yani demek oluyor ki etlerimiz pişti. Artık daha bir şey yapmaya gerek yok. Artık tadım safhasına gelmiş bulunmaktayız. Şöyle tahtamızı koyalım. Bıçağımızı da çıkartalım. Bir tanesini alalım artık. Şimdi evvela hiçbir şeye gerek kalmadan şununla, yani elimizle kemiği bu şekilde, acayip de sıcak, yapabiliyorsak zaten pişmiştir ki yapılıyor. 10 numara olmuş. Bakın. Şuradan da şöyle ayıralım. İçi de gözüksün. Arkadaşlar bakın. Sosun geldiği yerler harika, muhteşem bir şekilde pişmiş. Yani anlayacağınız süper ötesi olmuş. Şuradan bir tane daha alalım böyle. Of, anam anam, yavaş. Kendine gel dostum. Şöyle indiriyoruz. Ve de bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Kırmızılık yoksa, kan yoksa etimiz zaten pişmiştir demek. Bir tadına bakalım. Yani daha baktım ama fazla bakamadım. Şundan bir tane ısırık alayım. Hani bazı şeyler vardır. Anlatılmaz yaşanır denir ya. İşte bu onlardan bir tanesi. Arkadaşlar, bu tandır hoşunuza gittiyse ve faydalı olduysa lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet. Bay bay.